Horovax TV'den herkese merhaba. Güncel modelleri karşınıza geçirmeye devam ediyoruz. Şu anda da konuğum Serdar Oğal, Zermatt'tan ayağının tozuyla döndü ve en yeni modellerden Hamilton Khaki Field Expedition Auto modeliyle karşınızdayız. Hoş geldin. Vallahi Doruk öyle bir giriş yaptın ki o karizmatik sesinle konuşasım gelmiyor yani senden sonra. Şimdi senin karizmatik maceralarını dinledikten sonra benim sesimin bir anlamı kalmayacak zaten. Bakalım yine de seyredenler senin sesini gayet beğeniyorlar yani. Teşekkür ederim Ha. takipçilerimize de. Evet, geldik ayağımızın tozuyla. Yani değişik bir tecrübe oldu yine. Ben seviyorum böyle tecrübeleri. Davet edilmeyi de seviyorum, orada olmayı da seviyorum. Saat markaları bu yeni modellerini o kadar güzel eventlerle tanıtıyorlar ki yani her gördüğümüz şeyi bir şekilde alasımız geliyor. Öyle bir şey mümkün değil tabii ama bu tarz etkinlikler sayesinde çok ciddi bir kitleye ulaşıyorlar ve saati de en hızlı şekilde tanıtarak insanların bileklerine oturtmaya çalışıyorlar. Özel bir modelle karşı karşıyayız. Bu özel olma niteliği birazcık da tabii senin oradaki tecrübenden ve orada gördüklerimizden, bizimle paylaştıklarımızdan geliyor ama Evet. saate geçmeden önce nasıl bir organizasyondu? Saatin ismi Expedition. Bizim oraya gitmemiz, orada geçirdiğimiz vaktin neredeyse tamamı ve dönüşümüz bir expedition oldu. Gidişimiz çok uzun sürdü. Sabahın körü buradan bindik Cenevre'ye. Cenevre'den otobüsle Sion Havaalanı. Sion Havaalanı'ndan helikopterle Zermatt. Zermatt'tan kısa bir yürüyüşle tren istasyonu. Trenden yukarıya çıkış falan. Böyle vardığımızda hani bir gemi hariç bütün taşıtlara binmiş durumdaydık. Şimdi gülüyorum kusura bakma şey gibi vapura bindik oradan metrobüs oradan işte bir dolmuş öyle Hakikaten onun öyle gibi bir oldu. rahatlıkta anlatıyorsun. Onun gibi oldu ama tabii özellikle helikopter kısmı çok heyecanlıydı. O helikopter kısmı dışarıdan göründüğü gibi değil yani helikoptere daha önce binmemiş dostlarımız o videolarda gördüğü gibi falan bir şey değil. Yandan bir rüzgar geliyor böyle neredeyse 60-70 derece dönüyor helikopter. Pilot da bir kabiliyetiyle onu bir şekilde ayarlıyor. 12.500-13.000 fitlere kadar çıktık Zermatt'a giderken. Ertesi gün helikopterle bildiğin Alpleri gezdik. Zermatt zaten kayak merkezi olarak çok özel bir yer. Bir yerden iniyorsun İsviçre, öbür taraftan İtalya'ya iniyorsun falan böyle muhteşem bir şeydi. Zermatt da ufak ama çok lüks bir şehir. Patek Philippe dahil bütün yüksek markaların orada butiği var. Dolayısıyla değişik bir tecrübe oldu. Tam bir expedition oldu yani. Peki biz de bilmiş kadar olduk teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi senin oradaki paylaşımlarını izlediğimde bir de saate baktım tabii aynı zamanda. Çok ihtişamlı bir organizasyon ve tanıtım yapılmış. Evet. Ona hiçbir şüphemiz yok. Ama saatin ilk fotoğraflarını gördüğümde ben sanki oradaki o ihtişamı çok da destekleyemeyen bir modelle karşılaştığımızı düşünmüştüm. Ta ki bileğime takana kadar. Şu anda inceleme için Swatch Group Hamilton bize saatleri teslim etti. Bütün modeller var. Hem bilezikli hem kayışlı ki detaylı fotoğraflarını zaten inceleme boyunca seyredeceksiniz. Senin tecrübelerini almak isterim sonra da ben ekleyeceğim. Biz tabii bu etkinliğe gitmeden önce saatin bana bütün detayları kağıt üzerinde geldi. Biz bunu Orovax olarak hızlı bir şekilde yayınlayalım diye ambargosu bittiğinde hazırladık. Ben de saati ilk fotoğraflarda gördüğümde seninkinden daha fazla bir heyecan yoktu bende de. Ama bunu taktığımda aynı biraz önce senin anlatmaya çalıştığın şey oldu. Enteresan bir şekilde hoşuma gitti. Özellikle bu beyaz kadranı. Hatta orada yaptığımız canlı yayında da beyaz kadranla ilgili bir ipucu vermiştim. Bunu taktıktan sonra da diğer verilen saatleri pek kullanmadım ve bununla devam ettim etkinliğe. Saat baktığın zaman çok basit gibi görünüyor ama detaya indiğinde kendi fiyat segmentinde sunabileceği neredeyse her şeyi kullanıcısına veriyor. Her şeyden önemlisi farklı kadran renkleri, farklı kasa boyutları, bilezik ve kayış seçeneği var. Dolayısıyla zaten 1000 frank civarı yanılmıyorsam bunun fiyatı. Yaklaşık. Dolayısıyla ben de etkinlik boyunca diğer dostlarımızla beraber 70 kişiye yakın bir ekip vardı. Yarısı basın, yarısı YouTuber. Şu an böyle güzel bir ekipti. Hamilton'ın yetkilileri de bizi orada öyle böyle değil. Yani ağırlamanın limiti yok. Bir şey söylüyorsun küt diyor önüne geliyor falan. Sen böyle tabii bakıyorsun. Helikopterle getiriyorlar tahmin ettim. Helikopterle Evet. geliyor. Ama saate dönersek yani saat kendi fiyat segmentinde çok başarılı bir model olmuş ve Hamilton Türkiye'den aldığım bilgilere göre bayilerden de inanılmaz bir ilgi görmüş. Siparişlerini vermişler. Çok yakın zamanda multibrand butiklerde bunları görmeye başlayacağız. Şimdi saate dair benim izlenimlerim senin söylediklerinin biraz daha ötesinde. Öncelikle bu saate olan ilginin zamanla daha da artacağına inanıyorum. Çünkü bileğime taktığımda ben saatin bana fotoğrafta verdiğinden çok daha kaliteli ve sıkı, tok bir hissiyatla karşılaştım. Özellikle bileziği çok Kesinlikle. başarılı. Kasayla bağlantısı falan aşırı başarılı. Şimdi bu saat bir Field Expedition modeli olarak geçiyor. Zaten bu kategoride belli bir takım beklentilerimiz var. İşte kolay okunabilirlik, dayanıklılık, zaten çok hani dış giyimimizle uyum sağlama gibi bir kaygı gütmeden bizim genel saate dair ve doğada vakit geçirirsek bir takım basit ihtiyaçlarımızı görebileceğimiz özelliklerle donatılmış bir saat. Bu anlamda en önemli özellik pusula skalasına sahip olan dönebilir bezeler. O skalayı eklediğin iyi oldu çünkü pusula
pusula dendiği zaman böyle bir algı var yani. Saat sanki yönleri gösteriyormuş gibi ama o tabii bir skala gösteren bir bezel, evet. Aslında bütün saatler bir nevi pusula olarak kullanılabiliyor ama bu saatin bezelindeki o kuzey, güney, doğu, batı yönlerini gösteren oklar biraz da yön bulma işlemini kolaylaştırıyor. İki kasa çapımız mevcut. Bir tanesi 37 milim, bir tanesi 41 milim. Bu 37 milime inanılmaz sevindim. Çünkü ben, evet, senin bileğinde şu an 37'lik var. Bendeki 41'lik. Evet. Şimdi fotoğraflarda veya videoda gördüğünüzde 41 milim çok büyük durmuyor ama 37 milimde harika oranlar söz konusu. Küçük durmuyor, evet, gayet başarılı. 2 saatin de kalınlığı yaklaşık işte 11,5, ben kumpasla ölçtüm, 11,8 milim civarında. 37 milimlik saatin lug to lug, yani boydan uzunluğu 45 milim civarında. Çok başarılı bir değer. Her bile konforlu bir şekilde yerleşebiliyor. Onun ötesinde saate tepeden baktığımda bence geniş bileklerle de çok uyumlu bir görüntü içinde. Bir detay daha var. 2 saatin de boynuz aralığı 20 milim. Bu klipse doğru indiğinizde 18 milime geriliyor. Şimdi 37 milimlik bir saatle 41 milimlik bir saatte ikisinde de 20 milimlik boynuz aralığı kullandığınızda bu sefer 37'lik saatin bilekte çok daha böyle sıkı bir hissiyatta ve görüntüde kalmasını sağlıyor. Onu da ben çok beğendim. Hamilton'a dair hep bulunduğu fiyat kategorisinde bahsediyoruz. Beklentilerimi çok aşan bir saatle karşılaştım. Bunun sebebi Hamilton'ın şu ana kadarki denediğim, kullandığım, işte bir şekilde inceleme fırsatı bulduğum saatler ile benim zihnimde bir kalite algısının oluşmuş olması. Şu anda bu Kaki Field Expedition modelinde o kalite algısını çok daha yukarıya taşımış. Özellikle senin de bahsettiğin gibi bilezik ve klips kısmı bu kategoride, bu fiyat bandında bulunan bir saatte beklemediğim bir kalitede. Ben hep şeye dikkat ediyorum Doruk. Bileziğin kasayla olan birleşimi tam bir işçilik gerektiren bir şey. Her saat kendi fiyat segmentine göre tabii o işi çok başarılı yapamıyor. Tamam, bir şekilde takıyorsun, gayet güzel ama bizim gibi saate çok zaman harcayan, saatteki detaylara çok önem veren kişiler özellikle o bileziğin kasayla olan birleşimine çok dikkat ediyor. Bunda baktığın zaman gerçekten yani çok üst düzey bir saat görüntüsü verdi bana. Bu üst düzey görüntü vermesinin ardında yatan sebep, yine kıyasla gideceğim ama Hamilton'ın çok beğendiğimiz, benim de sahip olduğum ve kullandığım, birçok arkadaşımın beğenerek taktığı Kaki Field Mechanical modeli. Bu yani Hamilton'ın herhalde Türkiye'deki ve dünyadaki marka algısını en çok pekiştiren modellerden bir tanesi. Şimdi o saatle kıyasladığımda çok daha iyi bir kasa ve bilezik işçiliği var ki o saatin bilezikli versiyonundansa çoğu kişi NATO'yu tercih eder. Mekanizması otomatik olmasından dolayı ekstra bir kullanışlılık söz konusu. Daha da önemlisi bence çok daha muntazam boynuzlarıyla hem bileziğe hem kayışa mükemmel derecede uyum sağlayabilmiş ve koldaki konfor değeri de yükselmiş. Kadranda siyah, beyaz, yeşil ve lacivert renkler söz konusu. Senin kolundaki beyaz versiyondaki bu arabik indislerin kontrast olarak siyah renkte seçilmiş olması çok hoşuma gitti ki Hamilton bunu diğer modellerinde de yapıyor. Eleştireceğim bir nokta var. Kadrandaki Super Luminova sadece akrep yelkovan ve saniyenin ucundaki küçük üçgende yer alıyor. Keşke kadranın tamamında Luminova söz konusu olsaydı. O zaman gerçekten ışıl ışıl bir görüntüye sahip olurduk. Bu yine bir expedition olayı. Yani doğada sen zaman geçirirken yukarıdaki gibi işte pilotların ihtiyacı olduğu gibi o kadar bir şeye ihtiyacın yok. Burada sadece sana yeterli olması gereken Luminova'yı koymuşlar. Bana verilen cevap konuyla ilgili bu. Yani bu da aslında Expedition'ın bir devamı. Neden 37 milimi beğendiğime gelince biraz önce söylediğin o 20 milimetrelik iki lag aralığı bunda çok daha oturaklı durmuş. Onda kötü duruyor demiyorum. Yok. Evet. Ama bunda çok güzel duruyor. Bir de bence Kaki Field Expedition'ın en öne çıkan noktası bezeli. Daha önce işte Kaki Field'la arasında ne fark var falan dendiğinde zaten hiç konuşmaya gerek yok. Öncelikle bezeli söylüyorsun ve bitiyor. Bu arada bezel üstüne böyle normal kasanın iliştirilmiş bir şey değil. Çok ciddi bir işçilik gerektiren, saati neredeyse baştan başa değiştirmelerine sebep olan bir detay aslına bakarsan. Dolayısıyla bu saatte baktığımızda en öne çıkan detay bezeli. Madem bezel dedin, o zaman bu bezeldeki pusula özelliğinin nasıl kullanıldığıyla ilgili de kısa bir bilgi vereyim ben. Her saati dediğim gibi bir pusula olarak kullanabiliyorsunuz. Fakat bu prensipte geçerli. Pratikte, uygulamada hatalı bilgilere ulaşabilirsiniz. Yaklaşık açılar açısından saat 12 noktasını güneşe doğru çeviriyorsunuz. Akreple 12 noktası arasında kalan açının tam yarısı sizde kuzeyi gösteriyor. Bu kuzey yarımküre için geçerli. Biz de orada olduğumuz için bu kadar bilgi yeterli. Bu arada Vidalı Tepe 100 metre su geçirmezlik yine işte doğada dayanıklılık açısından fazlasıyla işimizi görecek özellikler. Hamilton'ın aslında Swatch gruptan aldığı, aynı gruptaki Tissot bünyesinde Powermatic 80 olarak bildiğimiz, Hamilton'da da H10 adıyla bize sunulan bir kalibre söz konusu. Bu aslında ETA'nın çok meşhur, çok dayanıklı, tamamen amaca hizmet etmeye yönelik geliştirilmiş ETA 28-24 üzerine kurulan bir kalibre. Tabii ki bazı artılar söz konusu. 80 saat güç rezervi bunlardan bir tanesi. 21.600 titreşimlik saatte
Yani 3 Hz ile çalışan bir balans söz konusu. Bundan dolayı bazı kullanıcılar saniyenin daha duraksayarak ilerlemesine takılıyor olabilir. Ama bu bize hem üzerinde çokça uğraşılmış, zaman tutma kabiliyeti de fazlasıyla geliştirilmiş bir kalibre olarak geri dönüyor. Saatle ilgili eleştirmek istediğim bir nokta var mıdır? Ya saatle ilgili eleştirmek istediğim bir nokta, dürüst konuşmak gerekirse yok. Neden yok? Ben bu segmentin kullanıcısı değilim. Yani çok eskiden bu segmenti kullanıyordum. Artık kullanmıyorum. Dolayısıyla yani şimdi saate şöyle uzaktan bakıp şurası şöyle burası böyle demenin çok bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu saati kullanan kişinin buna yorum yapması, artılarını, eksilerini belli bir tecrübeden sonra söylemesi bence daha mantıklı olur. Ben şu an bunu işte Zermatt'ta taktım. Helikoptere falan binerken böyle expedition'larım Yine böyle. geldik helikopter. Evet, evet. Bu arada çok enteresan bir detay ekleyeyim. Yine Zermatt macerasından. Tabii ertesi gün saat açıklanacak ayın 22'sinde, 22 Eylül'de. Biz 21 akşamı videosunu seyrediyoruz. Akşam yemeğindeyiz. 75-80 kişiyiz falan. Ya akşam yemeğinde öyle bir espri yapmışlar ki başlangıç, ana yemek, tatlı falan filan. Bunların hepsini İsviçre'nin 4 farklı köşesinden getirtmişler. Kuzey, güney, doğu, batı. Yani bu tarz şeyleri düşünebilmek aslına bakarsan bir yaratıcılık. Ve bu saat o yaratıcılığı bence başından sonuna kadar taşıyor. Çok önemli detaylar bunlar. Çünkü biz bir basın mensubu olarak, yani ben aslında bir saat kullanıcısıyım ama saat severim, ama canlı yayında da söyledim. Gerçekten 75 tane davetli varsa tartışmasız 70 tanesi saatleri çok iyi biliyordu. Saat kullanıcısıydı ama o segment ama bu segment, yani saatle iç içe insanlardı. Yani çok özel seçilmiş, bütün detaylar çok özel seçilmiş ve saat de aslında bu özel seçimleri kendi üzerinde barındırıyor. Bu arada Air Zermatt bizi helikopterle taşıyan firma aslına bakarsan bir araba kurtarma ekibi. Ve öğrendiğime göre adamlar 60 kişiyi falan kurtarmışlar. Çok kısa bir dönem, zamanını hatırlamıyorum. Ben onların başarısından çok bu kadar kişi nasıl kaybolabiliyor ona takıldım. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani orada biz basın mensupları olarak bile 1-2 kişiyi kaybedebilirdik her an. Rehberlerimiz olmasa hakikaten 1-2 kişi gidebilir. Çünkü aşağı inerken özellikle bir yere geliyorsun, 3 tane neredeyse birbirinin net aynısı var ya. Gelirken şimdi hangisinden çıktığını bilmediğin için dönüşte eğer önündekiler biraz açılmışsa çok basit bir şekilde Riffel Alp yerine başka bir yere gidebilirsin. Bu da aslına bakarsan Expedition kısmına bir eklenti olarak önümüze çıkıyor yani. Kaki Field Expedition Oto ile beraberdik. Ben saati çok başarılı buldum. Özellikle 37 milimlik versiyon eminim benim gibi birçok küçük çaplı saat sever ve ince bilekli arkadaşımızı da fazlasıyla memnun edecektir. Özellikle bileziğindeki ve klipsindeki yüksek işçilik bulunduğu fiyat kategorisinde bence bu saatin rakipsiz seçenekler arasına girmesini sağlıyor. Senin de zannediyorum fikirlerim benzer yönde. Aynı. Ben de 37 milimden yanayım. Bu arada hem kayışı hem de bileziği alarak aslında iki farklı saat modeline sahip olmuş gibi de bir durum ortaya çıkabilir. Çünkü kayışla saat çok değişiyor, deri kayışla. Aftermarket falan farklı deri kayışlar da bulunabilir. Yani özellikle beyaz kadranı bu tarz değişikliklere çok açık. Kalite olarak aynı fikirdeyim. Bilekte verdiği hissiyat olarak seninle aynı fikirdeyim. Bir de tabii beni böyle 3 gün üst üste helikoptere falan bindiriyor olması tarafında hiç unutamayacağım bir model oldu. Bunu ben böyle notlarıma yazmış vaziyetteyim. Buradan Hamilton'a sesleniyorum. Beni hiçbir yere götürmediniz. Ona rağmen saate bayıldım. Bir sonraki inceleme videomuzda o halde görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz. İyi günler.